Ekran Rehberi YouTube kanalından herkese merhaba. Hoş geldin. Merhabalar herkese, hoş buldum. Sen de hoş geldin. Evet, yeni bir aya girdik ve bu ayda da Temmuz ayında yaptığımızı yapacağız. Yani bir Yeşilçam klasiğiyle devam edeceğiz. Yani kült diyebileceğimiz bir film. Yeşilçam, eskiler. Yani Hababam sınıfıyla başladık o aya 4 filmle. Sonrasında seri olmayan ama bağlantılı 3 filmle ayı bitirdik. Gerçekten de güzel filmlerle devam ediyoruz. Merak ettim, nedir bu film acaba? Film aslında güldürürken düşündüren, bir anda zenginliğin ve gücün aslında güvensizliği ve insani değerleri yok ettiği, yani filmde zenginler ama kardeşler birbirine güvenemiyor. Açgözlülük desen var. Yani öz kardeşler ama birbirlerine güvenleri yok. Çalışırken tarlalarında altın bulan kardeşlerin köyden kente bu iş için gitmesi, orada yaşadıkları anlatıyor. Ne ararsan var filmde. Bu konuşma aslında bana filmle ilgili detayları veriyor gibi, yani spoilerları verdin ve bende ışık yandı. Filmimiz Köyden İndim Şehre. Evet, filmimiz bu. Girizgahımızı yaptık, başlayalım. Filme geçmeden önce filmde gerek kamera önündeki oyuncular gerekse arkada emektar işçiler, kısacası hayatta olmayan çok değerli isimler var. Onları bir saygıyla analım. Hayatta olanlara da sağlık, sıhhat ve afiyet dileyelim ve başlayalım. Bu film aslında kendisinden önceki bir filmle bağlantılı. Salak Milyoner. Onun devamı gibi. Peki, filme başlayacağız ama önce bir kimdir, nedir, necidir, amaçları ne, ondan bahsedelim ve yolumuza öyle devam edelim ha? Harika. İlk olarak şu 4 kardeşten başlayalım. Himmet, ailenin büyüğü. Kardeşlerine liderlik yapıyor. Genellikle kararları veren ve altınların sorumluluğunu taşıyan kişidir. Kendini akıllı ve kurnaz sanmasına rağmen altınları saklama çabalarında, örneğin donunun içine koyma veya çuvalı taşıma ısrarı komik durumlara düşer. Gururlu bir yapısı vardır. Açlıktan ölmek üzereyken bile dilenmeyi reddeder. Peki 2 numara Hayret. O da genellikle Himmet'in lafını dinler. Saffet ve Gayret onlar da genellikle Himmet'i dinlerler. Onun lafının üstüne laf söylemeye çekinirler. Kardeşlerin eşleri de var. Himmet, Hayret ve Saffet evli. Gayret bekar. Peki, gelelim şu tarlada altın bulma hikayesine. Tarlalarında çalışırken bu 4 kardeş sert bir cisme takılıyor aletleri. Ne ola ki diye düşünüyorlar, ediyorlar, kazmaya başlıyorlar ve bir küp. Küpün için altın dolu ama kardeşler bunu orada bir ağaca atarak anlıyorlar. Sonra altınlar ortalığa saçılıyor. Kardeşler mutlu ama o mutluluk yerini biraz şaşkınlık desem ne desem bilemedim ama şaşkınlık iyi ifade ediyor durumu. 10.000 altın var orada. İlk önce acaba altınlar gerçek mi diye bir kontrol faslı oluyor ama o anda ilk güvensizlik yani itimatsızlık başlıyor. Acaba altınları birisi alıp sakladı mı ya da saklamaya cüret mi etti? Bunun üzerine kardeşler soyunmaya başlıyorlar ve işte o an. Köylüler oradan geçiyor. Behçet'in oğulları ne yapıyorlar diye bakıyorlar. Altınlardan köylülerin haberi olmamalı ve kardeşler de bunu başarıyor. Güreşiyoruz biz derler. Bir şekilde sıyrılırlar oradan. Bu güzel bir gelişme ama esas yine köyün meydanından geçerken yani o altını bir donun içinde saklayıp 4 kardeş gizlemeye çalışması bir tedirginlik hali var. Olmaz mı? O kadar altınla orada yaşanır mı? Neyse, devam edelim. Altınlarla eve gelinir ve Himmet'in karısı bunları görür. Sorguya başlar. Neden erken döndünüz? Ne oldu da erken döndünüz? Kardeşlerden cevap yok. Himmet'in eşinin gözü dona ve içindekilere takıldı. En küçük kardeş Gayret, donun içindekini söylemek istiyordu ve abilerinden müsaade almak için sordu. Söyleyeyim mi? Abileri de müsaade verdi. Ama Himmet'in eşi avazı çıktığı kadar bağırmaya başlıyor. Eltilerinin adını sayıklayarak, bağırarak, çağırarak köyün meydanında koşuyor. Eltiler eve geldi. Neyse ama altınlar sayılmaya başlanıyor. Daha sayımın başında müdahale oluyor. Himmet şaşırıyor, Sarbaş'a. Bir daha sayım esnasında bir müdahale daha oluyor, Sarbaş'a. 3. ve son müdahalede oluyor ama altınların sonunda oluyor. Yani sayımın sonunda. En sonunda bir karar verildi. Kardeşler Ankara'da babalarının tanıdıkları hemşehrileri olan Ali Rıza Emmi'nin yanına gitmek isterler. Kadınlar kendilerinin gidemeyeceklerini öğrenirler ve buna karşı çıkarlar ama karar verilmiştir. Sabah olmuştu. Herkes derin bir uykudaydı ama birisi uyumamıştı.
Himmet Ağa, açgözlülük ve o altınlara sahip olma arzusu aslında burada başlıyor diyebiliriz. Tek başına çuvalı sırtlanıp Ankara'ya gitme amacı ama evdeki hesabı çarşıya uymuyor. İlk olarak kardeşi Hayret uyanıyor. Peşinden geliyor ve onunla anlaşıyor. Altınları ikisi bölüşecekti ama yine evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bu sefer ikisi giderken en küçük kardeşleri Gayret uyanıyor. Balkondan gülmeye başlar ve durumu gören abiler sakin olmalarını, gülmemesini söylerler, sonra onu aşağı yanlarına çağırırlar. Gayret, hayıflandı onlara. Beni bırakıp kaçıyordunuz değil mi? Abileri ise ona yalan söyler. Seni dürttük uyanmadın der. Himmet ve Hayret yorulunca çuvalı Gayret'te taşıyacaktı. Anlaşma o yöndeydi. Altınların taliplisi 1'di, sonra 2 oldu, sonra 3. Ama bir parça eksik değil mi? O parça Saffet. Saffet en son dahil oluyor olaya ve kardeşlere bakıyor. Artık 4 kardeş Ankara yolcusuydu. Tren garına geldiler ve trende iyi bir yerde seyahat etmek maksadıyla ceplerindeki paranın son kuruşuna kadar harcadılar. Yani parasız kaldılar. 4 kardeş trene bindiler ve neşeyle yolculuğa başladılar. İşte şimdi güvensizlik ve açgözlülük burada devam ediyor. Nasıl yani? Yolculuğun ilerleyen saatlerinde yine evdeki sahne tekrarlanıyor. Himmet uyumamış ama Hayret, Saffet, Gayret uyumuş. Himmet çuvalı sırtlanıp trenden iniyor. Atlattım onları, kurtuldum onlardan der gibi bir hali vardır ama diğer tarafta onu bekleyen bir sürpriz vardır. Kardeşler diğer tarafta onu bekliyordu. Ankara zannettim indim diyerek Himmet kandırmaya çalışıyor onları. Ama kardeşler de biz de Ankara zannettik indik diyorlar. Ve ceplerinde kuruş kalmayan kardeşler arkadan da gelen trene binemeyeceklerini anlarlar ve tren yolundan yürüye yürüye Ankara'ya ulaşırlar. Bir bayrama denk geliyorlar. Görkemli kutlamalar, harika manzaralar ama bir şeyi atlıyorlar. Nedir o? 4 kardeş Ankara'yı karış karış geziyorlar. Hani derler ya, şu il kazan biz kepçe, o hesap ve en sonunda dükkanı buluyorlar. Ama bir şey var, dükkan kapalı. Ama Ankara'da o gün bayram vesilesiyle bütün dükkanlar kapalı. Bunu oradaki bir esnaftan öğreniyorlar. Kardeşler bayram kutlamalarına şahit oldular. Ertesi gün yine dükkana gittiler. Ali Rıza'yı tanımadıkları için orada çalışan tezgahtarı Ali Rıza emmileri sandılar. Ona karşı sevgi gösteride bulundular. Tezgahtar, ben Ali Rıza Bey değilim, onun tezgahtarıyım der. Kardeşler Ali Rıza'nın nerede olduklarını sorarlar. Tezgahtar durumu anlatır. Ali Rıza Bey burada değil, İstanbul'da. Saffet sorar, ne zaman gelir? Tezgahtar soruya cevap verir, yarın. Kardeşler bir günlük bir durum olacağını zannederler ama iş öyle değil. Günler geçer ve Ali Rıza bir türlü gelmez. Kardeşler Ankara'da zor durumdadırlar. Hatta tatlı bir kavga yaşanır ve bu kavga sonucunda Himmet önüne koyar ve o esnadasına 1 lira para atılır. Kardeşler o paraya gidip simit alırlar, bir simidi 4 kardeş bölüşür. Daha sonra yine Ali Rıza'nın dükkanına giderler ama Ali Rıza yok. Kardeşler açlığın vermiş olduğu durumla artık yapacak bir şey bulamazlar. Bir işte çalışmaya başlarlar. Daha sonra kardeşler kazandıkları parayla bir lokantaya girip gönüllerince karınlarını doyururlar. Daha sonra kaldıkları handa kardeşleri görürüz. Altınları sayacaklardır. Tıpkı evde altın sayılırken müdahale olduğu gibi burada müdahale oldu. Ertesi gün yine kardeşler Ali Rıza'nın dükkanına gelirler ve bağırıp çağırmaya başlarlar. Ama bu sefer bir fark vardır. Ve Ali Rıza oradadır. Kardeşler durumu anlatır. Himmet bir altın Ali Rıza'ya verir. Ali Rıza da kardeşleri kandırır ve onlara 1000 lira verir. Aslında altının değeri kendi ifadesiyle 2000 liradır. Yani 1000 lira kârdadır. Altınlar için kavga eden kardeşler o para için de kavga ederler. Himmet duruma müdahale eder ve kardeşler alışverişe giderler. Kardeşler köylü kıyafetleriyle dikkate alınmayacağını düşünürler ve kılık kıyafetlerini değiştirerek dükkana bir de öyle giderler. Niyetleri gene altın bozdurmaktı. Ali Rıza kardeşleri görünce onları tersler. Gene ne istiyorsunuz der. Kardeşler altın bozdurmak istediğini söylediler ve bu sefer bozdurmak istedikleri altın 4 taneydi. Ali Rıza ise bu durum karşısında sevindi. Kardeşleri adeta yürüyen altın madeni olarak görür ve onlara yaklaşır. Yedirir, içirir, ikramda bulunur. Alışverişe götürür onları. Üstlerini başlarını bir kez daha değiştirirler. Bir otelde Ali Rıza onları misafir eder. Kardeşlerle birlikte otelden çıkan Ali Rıza arabaya biner. Fakat o da ne? Saffet altın çuvalını dışarıda bırakır ve öylece giderler. İşte tam o sırada altın çuvalı fırının içine girmiştir. Altın çuvalının aynı yerde duracağını sanırlar ve kardeşler altın çuvalı diye un çuvalı götürürler.
Daha sonra kardeşler altın çuvalını unuttukları fırında işe başlarlar. Altın çuvalını aramaya başlarlar. Himmet ve Hayret ekmek yaparlar. Saffet ve Gayret ise hamur yaparlar. Saffet altın çuvalını bulur ve o çuvalını un teknesinin içine boşaltır. Saffet şaşkındır ama Gayret de şaşkındır. Daha sonra Gayret abilerini de çağırır. Hamur kazanının içinden altınları zor da olsa çıkarırlar. Kardeşler Ali Rıza'nın çuvallarına göz koyduklarını anlarlar. Kardeşlerin aklına bir fikir gelir. O da şu, kardeşlerin en büyüğü Himmet'in üstüne bir tulum giydirecekler, o tulumda da bütün altınları saklayacaklardı ve çuvalın içine de Kayseri pastırması koyacaklardı. Kardeşler otelden ayrılırlar. Ama bir fark vardır. Himmet altınların ağırlığından zor yürüyordu. Bir de hafif sendeleyince düştü ama toparlandı. Ali Rıza kardeşleri evine davet ettirdi ve ailesiyle tanıştırdı. Ve Himmet altınların ağırlığından Ali Rıza'nın evindeki koltuğu kırdı. Artık kardeşler esas oyunu oynamak üzereydiler. Ali Rıza'nın çuvaldan ümidini kestirmek zorundaydılar. Kardeşler çuvalı Ali Rıza'ya hediye edeceklerini söylediler ve Ali Rıza'nın açmasını istedi. Çuval açıldı ve Ali Rıza şok. Çünkü çuvalda altın değil, Kayseri pastırması vardı. Daha sonra bu kardeşler memlekete gitmek için yine Ali Rıza'nın yanına gittiler. Yani altın bozdurmaya. Ali Rıza da zan gelecek yerden tavuk esirgenmez misali kardeşlerin memlekete gitmelerine yardımcı oldu. Ali Rıza, baldızı ve 4 kardeşle köye gitti. Ali Rıza, baldızını ve kardeşleri eve yolladı. Ali Rıza köylülerle sohbet ediyordu. Köylüler Ali Rıza'ya Behçet'in oğullarını yani kardeşleri nereden tanıdıklarını sordu. Ali Rıza, ben onları tanımıyorum. Onlar altın bozdurmak için beni buldular dedi. Ama altın meselesini Ali Rıza bilmiyordu. Köylü, kardeşlerin define aradığını ve altın bulduğunu, o yüzden Ankara'ya gittiklerini söyledi. Yani Ali Rıza dolaylı yoldan artık kardeşlerde altın olduğunu öğrendi. Ama altınlar neredeydi? Daha sonrasında kardeşlerle birlikte Ali Rıza mezarlığa gittiler. Mezarlıkta da bir olay yaşandı. O olayda Himmet kardeşlerin gerisinden yürüyordu ve bir anda kendisini üstündeki ağırlığından vermiş olduğu sebeple mezara düştü. Daha sonrasında Ali Rıza arabada baldızıyla sohbet ederken altınlardan söz açıldı. Acaba o altınlar neredeydi? Baldızı kadınların taşıdığı sandığı işaret etti. Acaba altınlar o sandıkta mıydı? Ali Rıza kardeşleri eşleriyle birlikte evinde misafir etti. O sırada kadınların sandıklarında bir şey olduğundan şüpheleniyordu ve köydeki durumu da düşündü ve evde de tenha bir anda sandığı karıştırdı. Ama boş çıktı. Daha sonra altınların Himmet'in üzerinde olduğunu Gayret Ali Rıza'nın baldızına söyledi. Ali Rıza artık altınları biliyordu ve Saffet altınları gömme fikrini ortaya attı. İşte bu bir fırsattı. 4 kardeş bir olut altınları gömdüler. Gömdükleri yeri ezberleye dursunlar, bu arada 4 kardeşin de birbirlerine itimatları yoktu. 3 kardeş Himmet, Hayret ve Saffet eşleriyle Gayret ise Ali Rıza'nın baldızıyla birlikte altını gömdükleri yere doğru gidiyordu. Daha sonra ayrı yollardan çıkan kardeşler ve eşleri buluştu ve ortak bir şekilde yola devam ettiler. fakat o da ne? Altınların gömülü olduğu yere Luna Park yapılmıştı. Dahası altınların gömülü olduğu yeri 4 kardeş ve Ali Rıza'nın baldızı biliyordu. Ama bir bilen daha vardı. O da Ali Rıza. Ali Rıza altınları çıkarmıştı. Bir arbede yaşandı Luna Park'ta ve o arbede altın çuvalı sürekli el değiştirdi. Arbede Luna Park dışında da devam etti. Çuval sürekli el değiştirmeye devam etti. En sonunda bir inşaatın tepesinde Himmet ve bir küçüğü Hayret altınları kapmak için mücadele verdi. Ama altınlar ne Ali Rıza'ya ne de o 4 kardeşe yar oldu. Altınlar oradaki ahaliye yar oldu. Yani 2 kardeşin mücadelesi sonucu çuval açıldı ve altınlar ortalığa saçıldı. O zaman süremizin sonlarına doğru geliyoruz. Yavaş yavaş kapatalım ama kapatmadan hatırlatmalarımızı yapalım. Ekran Rehberi YouTube kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, aynı zamanda videolarımıza görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda bahsetmemizi istediğiniz dizi ve sinema filmlerini bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Onlardan da bahsederiz. Bu arada Instagram ve Twitter'dan da desteklerinizi bekliyoruz. Yine o hesaplarımızı da takip etmeyi ve orada da videolarımızı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Instagram ve Twitter adreslerimizin linkleri YouTube biyografimizde mevcuttur. Oradan direkt sosyal medyalarımıza gidebilirsiniz. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle, hoşça kalın Ekran Rehberi YouTube kanalımızdan ayrılmayın. İyi günler dileriz.